Bir arkadaş grubunun içindesiniz. Herkes sohbet ediyor. Siz de konuşuyorsunuz. Ama bir noktadan sonra içinizden şu düşünce geçiyor. Ben neden hala kendimi onlardan biri gibi hissetmiyorum? Ama bu hissi yaşayan insanlar genellikle yalnız insanlar değil. İnsanlarla rahatça konuşabiliyorlar. Yeni insanlarla tanışabiliyorlar. Hatta dışarıdan bakıldığında oldukça sosyal görünebiliyorlar. Ama yine de açıklayamadıkları bir şey var. İnsanların arasındasınızdır ama kendinizi yine de onlardan biri gibi hissetmezsiniz. Psikologlar uzun yıllardır insanları iki gruba ayırıyor. İçe dönükler ve dışa dönükler. Ve çoğumuz da kendimizi bu iki gruptan birine ait hissediyoruz. Ama bazı insanlar bu açıklamaların kendilerini tam olarak anlatmadığını düşünüyor. Çünkü bu insanlar ne tam olarak içe dönük gibi görünüyorlar ne de klasik anlamda dışa dönük. İnsanlarla vakit geçirmekten rahatsız olmuyorlar. Kalabalık ortamlarda bulunabiliyorlar. Ama buna rağmen kendilerini bulundukları grubun doğal bir parçası gibi hissetmiyorlar. Peki bunun nedeni ne olabilir? Ya bugüne kadar kullandığımız açıklamalar eksikse? Ama asıl dikkat çekici nokta şu. Son yıllarda bazı uzmanlar belki de burada içe dönüklükten ve dışa dönüklükten farklı bir şey olduğunu söylemeye başladı. Ve belki de videonun sonunda kendinizi yıllardır yanlış bir kategoriye yerleştiriyor olabileceğinizi düşüneceksiniz. Bunun nedeni sandığınızdan daha fazla insanın aynı deneyimi yaşıyor olması. Kimi bunu yeni başladığı bir işte fark ediyor, kimi üniversitede, kimi ise yıllardır içinde olduğu bir arkadaş grubunda. İşin kafa karıştırıcı tarafı ise tam burada başlıyor. Kimse sizi dışlamıyor. Kimse size kötü davranmıyor. Hatta çoğu zaman insanlar sizi seviyor ve aralarına dahil ediyor. Ama yine de içeride eksik kalan bir şey var. Sanki herkes aynı hikayenin içindeyken siz o hikayeyi biraz dışarıdan izliyormuşsunuz gibi. Birçok insan yaşadığı duyguyu tarif etmekte zorlanıyor. Çünkü bu his bildiğimiz yalnızlık hissiyle tam olarak aynı değil. Yalnız olduğunuz için böyle hissetmiyorsunuz. Tam tersine bazen insanların tam ortasındayken bile bu duygu ortaya çıkabiliyor. Belki de bu yüzden yaşadığınız şeyi anlamlandırmak zorlaşıyor. Çünkü ortada çözülecek belirgin bir sorun yok. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünüyor. Belki de bu yüzden birçok insan yıllarca kendisini yanlış tanımlıyor. Cevap düşündüğünüz yerde olmayabilir. Çünkü bazen sorun kim olduğumuz değil, kendimizi hangi çerçeveyle açıklamaya çalıştığımızdır. Asıl sorun kendimizi anlamaya çalışırken çok dar bir çerçeve kullanmamız olabilir. Birçoğumuz kendimize ilk olarak şu soruyu soruyoruz. Ben daha çok içe dönük müyüm yoksa daha çok dışa dönük mü? Sonra da kendimizi bu iki açıklamadan birine yerleştirmeye çalışıyoruz. Oysa gerçek hayat çoğu zaman bu kadar keskin çizgilerden oluşmuyor. Bir davettesiniz, insanlarla tanışıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, her şey yolunda gidiyor. Ama eve döndüğünüzde aklınızda aynı soru var. Ben neden kendimi yine de o grubun bir parçası gibi hissetmedim? İşte tam da burada kafa karışıklığı başlıyor. Çünkü dışarıdan bakıldığında oldukça sosyal gibi görünebilirsiniz. Ama yaşadığınız deneyim yalnızca içe dönük ya da dışa dönük olmanızla tam olarak açıklanamıyor olabilir. Asıl sorun kendinizi yanlış tanımanız değil, kendinizi açıklamak için kullandığınız çerçevenin yetersiz kalmasıdır. Bu yüzden bazı insanlar yıllarca kendilerini anlamaya çalışırken bir şeylerin eksik kaldığını hissediyor. Çünkü verdikleri cevaplar değişse bile akıllarındaki soru hep aynı kalıyor. Ben neden kendimi hiçbir yere tam olarak ait hissedemiyorum? İşte tam da bu deneyimi açıklamaya çalışırken Otrovert adı verilen bir kavram ortaya atıldı. Bu kavramı ortaya koyan isim ise psikiyatrist Rami Kaminski'ydi. Bu kavramın çıkış noktası şu düşünceye dayanıyor. Belki de bazı insanlar için asıl mesele insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıp hoşlanmamak değildir. Asıl mesele kendilerini o topluluğun doğal bir parçası gibi hissedip hissetmemeleridir. Yani bir insan
Kalabalık ortamlarda rahat olabilir, yeni insanlarla tanışmaktan keyif alabilir, sohbet etmeyi sevebilir ama buna rağmen bulunduğu grubun içine tam olarak ait olduğunu hissetmeyebilir. İşte introvert kavramı tam da bu deneyimi açıklamaya çalışan farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu yaklaşıma göre bazı insanlar bir grubun içinde olmaktan rahatsız olmazlar. Ama kendilerini o grubun bir parçası olarak tanımlama ihtiyacı da hissetmeyebilirler. Ancak bunun psikolojide resmi olarak kabul edilmiş bir kişilik tipi olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bugün bu kavram birçok insanın tarif etmekte zorlandığı bir deneyimi anlamaya yardımcı olabilecek bir bakış açısı olarak ele alınıyor. Peki bu deneyim günlük hayatta nasıl karşımıza çıkabilir? Yeni bir işe başladığınızı düşünün. İnsanlarla tanışıyorsunuz. Kısa sürede ortama alışıyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Aradan aylar geçiyor. Artık herkes sizi tanıyor. Ama siz kendinizi hala o ekibin gerçek bir parçası gibi hissedemiyorsunuz. Ya da yakın bir arkadaş grubunu düşünün. Onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorsunuz. Birlikte gülüyor, sohbet ediyor, güzel anılar biriktiriyorsunuz. Ama yine de kimliğinizi o grubun bir parçası olmak üzerinden tanımlamıyorsunuz. Bir başka örnek, bir konuda çoğunluktan farklı düşündüğünüzde sırf gruba uyum sağlamak için fikrinizi değiştirme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Belki de sizin için önemli olan her koşulda bir gruba uyum sağlamak değil, kendiniz gibi kalabilmektir. Elbette bu örnekler tek başına bir insanın introvert olduğu anlamına gelmez. Bunlar yalnızca bu kavramın açıklamaya çalıştığı deneyimi anlamayı kolaylaştıran örneklerdir. Belki de bu kavramın kısa sürede ilgi görmesinin nedeni buydu. Bazı insanlar ilk kez yıllardır yaşadıkları ama adını koyamadıkları duygunun tarif edildiğini hissetti. Peki neden bu kadar çok insan introvert kavramını duyduğu anda bu tam beni anlatıyor diye düşündü? Çünkü bazen tek bir kelime yıllardır tarif edemediğiniz bir duyguyu bir anda görünür hale getirebilir. Yaşadığımız bir deneyime sonunda isim koyabildiğimizde onu anlamak da biraz daha kolay hale gelir. Ama burada önemli bir ayrım var. Bu kavram size çok doğru geliyor olabilir ama bu onun bilimsel olarak doğrulandığı anlamına gelmez. Psikoloji tarihi boyunca pek çok yeni fikir ortaya atıldı. Bazıları yıllar içinde yapılan araştırmalarla güçlü biçimde desteklendi. Bazıları ise tartışılmaya devam etti. Bu da bilimin doğal işleyişinin bir parçasıdır. Introvert kavramına da bu gözle bakmak gerekiyor. Bir yandan birçok insanın tarif etmekte zorlandığı bir deneyimi anlamaya yardımcı olabilecek farklı bir bakış açısı sunuyor. Diğer yandan ise bu kavramın bilimsel olarak ne kadar güçlü desteklendiğini de sorgulamak gerekiyor. İşte bu noktada duygularımızı bir kenara bırakıp kanıtlara bakmamız gerekiyor. Asıl soru şu. Peki araştırmalar gerçekten bu fikri destekliyor mu? Bugün için cevap oldukça net. Bugün için introvert psikolojide yaygın kabul gören bir kişilik sınıflandırmasının parçası değil. Çünkü bu kavramı destekleyen yeterli bilimsel kanıt henüz bulunmuyor. Ancak bu insanların yaşadığı deneyimlerin gerçek olmadığı anlamına da gelmiyor. Bir insanın yaşadığı deneyim gerçek olabilir. Fakat o deneyimi açıklamak için ortaya atılan fikir henüz yeterince bilimsel destek bulamamış olabilir. Bilimde yeni fikirler çoğu zaman böyle ortaya çıkar. Önce dikkat çeken bir gözlem olur, sonra araştırmalar başlar. Eğer elde edilen kanıtlar yeterince güçlüyse o fikir zamanla daha geniş kabul görür. Belki de introvert kavramı için de şu anda tam olarak bu aşamadayız. Şu an elimizdeki bilgilerle söyleyebileceğimiz en doğru şey şu. Introvert kesin olarak doğru da değil, yanlış da değil. Sadece hakkında henüz yeterince şey bilmediğimiz bir fikir. Çünkü bazen henüz kesinleşmemiş bir fikir bile kendimiz hakkında doğru soruları sormamıza yardımcı olabilir. İşte tam da bu yüzden bilimsel belirsizlik her zaman bir fikrin değersiz olduğu anlamına gelmez. Bazen yeni bir kavram
bize kesin cevaplar vermekten çok daha değerli bir şey yapar. Doğru soruları sormamızı sağlar ve bazen insanı değiştiren şey de tam olarak o sorulardır. Belki de asıl soru hiçbir zaman ben introvert müyüm, extrovert müyüm ya da outrovert müyüm değildi. Belki de asıl soru şuydu: neden bazı insanların yanında kendim gibi hissederken bazılarının yanında hissedemiyorum? Bir grubun içinde olmak benim için gerçekten ne ifade ediyor? Başkalarıyla kurduğum ilişkiyi ben nasıl yaşıyorum? İşte bu soruların tek ve kesin bir cevabı olmayabilir ama kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olabilirler. Belki de psikolojinin en güçlü tarafı da budur. Bize her zaman hazır cevaplar vermesi değil, kendimiz hakkında daha doğru sorular sormamızı sağlaması. Belki de kendimizi anlamanın ilk adımı doğru etiketi bulmak değil, doğru soruyu sormaktır. Videonun başında tek bir sorunun peşine düştük. Introvert gerçekten yeni bir kişilik tipi mi? Şimdi ise elimizde daha net bir tablo var. Şu an elimizdeki bilgiler ışığında bu kavram psikolojide yaygın kabul gören bir kişilik sınıflandırmasının parçası değil. Yani onu bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçek gibi değerlendirmek doğru olmaz. Ama bu yolculuk bize başka bir şey gösterdi. İnsanların yaşadığı her deneyim mevcut kavramlarla eksiksiz açıklanamayabilir. Bazen yeni bir fikir bize yeni cevaplar vermekten çok daha önce hiç sormadığımız soruları düşündürür. Belki de bu yüzden önemli olan kendimizi tek bir etiketin içine yerleştirmeye çalışmak değildir. Önemli olan yaşadığımız deneyimi merak etmektir. Kendimizi hangi ortamlarda rahat hissettiğimizi, nerede gerçekten ait hissettiğimizi ve hangi ilişkilerin bize iyi geldiğini anlamaya çalışmaktır. Çünkü insan davranışı çoğu zaman tek bir kelimeye sığmayacak kadar karmaşıktır. Belki de bu yüzden bütün bu videonun sonunda vardığımız nokta tam olarak burası. Bazen bir insanı anlamak da, kendimizi anlamak da tek bir kelimeyle mümkün değildir. Bu yüzden belki de kendimize verebileceğimiz en değerli şey, kendimizi tek bir etiketin içine yerleştirmeye çalışmak değil, kendimizi merak etmeyi bırakmamaktır. Çünkü bazen cevaplardan önce sorduğumuz sorular değişir ve bazen hayatımızı değiştiren de tam olarak budur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar kendinizi tanımlarken kullandığınız hangi etiketin sizi aslında tam olarak anlatmadığını düşündünüz? Kendi deneyimlerinizi de yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer psikolojiyi günlük hayatın içinden konuştuğumuz bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.